sizlere 2007 Porsche Cayman'ı tanıtmak istiyorum. Kısaca bir tarihçesine bakarsak Porsche Cayman'ın aslında 1955'lere, Porsche'un 1955'lerdeki o dönemki planlarına kadar uzanıyor bu proje. 1955-1956 yıllarında Porsche özellikle yarışlar için Ferdinand Porsche ortadan motorlu hafif bir model üretmek istiyor. Bunun için de ortadan motor, hemen iki koltuğun arkasında ortadan motoru yaklaşık 550 kilo ağırlığında, 136 beygir gücünde ortadan motorlu ve çok hızlı, çok atak, çok çevik ve bir o kadar da tehlikeli bir model oluyor aslında o yıllar için. Özellikle ünlü sinema oyuncusu James Dean'in hayatını kaybettiği model olarak da biliniyor. Bir süre sonra ortadan motorlu iki koltuklu konsept unutuluyor Porsche'da. Sonraları 97 senesinde deniyor ki neden biz bir ortadan motorlu bir model yapmıyoruz. O zaman 1997 yılında Boxster konsepti tekrar gündeme geliyor ve Porsche Boxster üretimine başlanıyor. Porsche Boxster hala günümüzde de devam eden bir model. Aynı zamanda hala güncel olarak güncelliğini koruyor. Şimdi Porsche Boxster'ı ürettikten sonra yaklaşık 97'de Porsche Boxster başlıyor üretimine. Yaklaşık 8 sene sonra Porsche Boxster'ın hardtop'lu versiyonunu düşünüyor Porsche. Daha fazla stabilite, daha viraj içerisinde, virajda, yolda, yol tutuşu olarak hardtop geldiği zaman gövde rigiditesi daha çok artacak şekilde bir model bakılıyor ve Cayman doğmuş oluyor. 2005 senesinde Cayman üretmeye karar veriyor Porsche. Cayman'da Boxster'ın hardtop'lı olarak düşünülen ve ortadan motorlu olan versiyon olarak konumlandırılıyor. Fakat başlarda Cayman böyleyken daha sonra Cayman aslında Carrera'ya bir şey oluşturuyor, tehdit. Çünkü Cayman o kadar iyi ki biraz daha güçlü olsa Carrera ile baş edebilecek güçlere erişecek ve performansa erişecek. Bu yüzden Cayman'ın genel olarak hep bir power band dediğimiz yani güç bandını Carrera'ya göre bir geride tutmaya devam ediyor Porsche. Daha sonra Cayman'ın S modeli çıkıyor ve Cayman'ın hala üretimine hala devam ediliyor aslında. Günümüze kadar geldi. Şimdi 2007 model Cayman 2.7 6 silindirli manuel vites ki özellikle ben manuel vites hayranı ve hastası olarak bunu manuel vites olarak aradım ve buldum. Bu aracı ikinci sahibinden aldım. Uzun süredir de ben de ve bayağı da iyi bakmış kendisi. Ben de bakmaya devam ediyorum. 2.7 motor, 245 beygir Sport Chrono paket ve manuel 5 ileri vitesiyle geliyor bu paket. Sıfırdan 100 kilometre hızlanmasını yaklaşık 5.8-5.9 saniyede tamamlıyor. Gayet performansına göre yani motor gücüne göre yüksek bir performans. Çok dengeli, rafine bir araç diyebilirim bu konuda. Özellikle manuel vites olmasıyla torku ve beygiri çok daha iyi alıyorsunuz. Tiptronic'ini de kullandım daha önce. Cayman S Tiptronic kullanmıştım. Tiptronic aslında biraz sizi kullanıyor. Çünkü istediğiniz şeyi hükmedemiyorsunuz. Bütün performansa ayak uyduramıyorsunuz Tiptronic'te. Bu kadar performansa karşılık peki yakıt tüketimi nasıl dediğimizde gerçekten çok dengeli ve iyi bir yakıt tüketimi var. Araç 100 kilometrede 10.4 ila 10 litre arası yakıyor ki bu böyle bir performans için çok iyi bence. Bu konuda sahibini, kullanıcısını üzmüyor. Bunun dışında genel olarak yani birçok araç kullandım. Bugüne kadar 30'a yaklaştı kullandığım araç çeşidi spor araba olarak yani sahip oldum. Hani gidip de birilerinden alayım da abi 2 tur atayım bir ver filan değil. Ben onunla yaşadım. 30'a yakın modelle yaşadım. Ben sana gerektiğinde gücü veririm. Çok fazla da yakmam. Yüksek süratte acayip stabilim. Virajlarda çok sağlamım. Güven veririm. Bu konuda hiç korkun olmasın. Yani öyle bir şey ki hakikaten şimdi bende mini GP de var. Diğer arabalarım da var. O da yeterince güçlü. Fakat yani arabanın kasası çok ayrı bir şey. Cayman'da motoru ortaya koymuşlar ve motor arkanızdan gürül gürül 6 silindir diyor ki ben buradayım diyor. Hadi ateşle beni. Fakat motor ortaya koymak bir laf ama motor ortaya koymak gerçekten zor bir şey. Çünkü baktığınız zaman ön tarafta su soğutucuları, evet radyatör ve su soğutma ön tarafta, motor ortada. Arabanın suyu devir daim yapıyor. Ön tarafa gidiyor. Orada gelen hava akımıyla aerodinamik olan kanallardan giren hava akımı suyu soğutuyor ve
motora iletiyor. Yani bu sistemi kurmak kapalı devre bir sistem, zor bir sistem. Motoru dışarıdan göremiyorsunuz hiçbir şekilde. Motor içeride soğumak zorunda. İçeride bütün bu arkamda görmüş olduğunuz motor tam burada, sırtımda bütün işlemlerini yapmak zorunda. Yani kolay bir teknoloji değil ve kompakt olmak zorunda. Cayman'ın motoru bu konuda çok kompakt ve başarılı bir motor. Kullanımı çok zevkli. Gerçekten çok zevkli bir araç. Baktığımız zaman dediğim gibi sırtınızda motoru hissediyorsunuz her an. Bu konuda gerçekten çok güzel duygular yaşatıyor. Sport Chrono paketine sahip benim aracım. Sport Chrono'nun tuşu var. Sport Chrono'yu açalım şimdi. Evet, açtık. Sport Chrono tuşu açtığınız zaman bir de şey var. Tam gövdede ortada bir saat var. Bu saatte de lap time'ını yapabiliyorsunuz piste girdiğiniz zaman. Sport Chrono'yu açtığınız zaman beyin tekrar aracın beyni remapping dediğimiz olaya dönüşüyor ve gaz tepkilerini çok hızlı cevap veriyor. Özellikle manuel vitesle Sport Chrono'nun birleşimi o kadar güzel bir şey ki sanki, bilmiyorum sever misiniz, ben severim. Kazan dibi üstü dondurma bir tatlı, çok güzel bir tatlı oluşturuyor, birleşiyor. Tadından yenmiyor. Evet, Sport Chrono'muz açık. Bakalım bir vites küçültelim. Trafik polis. Yavaşlayalım. Derdimizi anlatamayız. Şöyle bir durumu da var. Motor 5000 devirden sonra yaklaşık 7000 devire kadar bütün karakteristiği değişiyor. Motor yüksek devirlerde aslında birçok araçta, bu Honda'da VTEC dediğimiz sistem, aynı şekilde Alfa Romeo vardı bende daha önce. Alfa Romeo'da o açıları değiştiren, yani egzantriğin belirli bir devirden sonra açısını değiştiren sistem. Burada da aynı şekilde Porsche'da da var, bu motorda da var. Bu motor 5000'den sonra tamamen canavara dönüşmeye başlıyor, karakter değişiyor. Valve timing, yani subapların açılma kapanma zamanları değişiyor, farklılaşıyor. Daha fazla benzin, daha fazla hava karışımıyla zengin karışım elde edilip bir anda güç patlaması sağlıyor. Son süratte aslında şöyle bir şey var, 6 vites olsaymış daha da güzel olurmuş bu araç. 5. viteste son süratte 260'ları 265'leri görüyor ama tahminim 6 viteste olsaydı 280-285'lere kadar giderdi. 265 sonrasının 5 vitesin vermiş olduğu biraz kısıtlı bir hız bandında kesiyor. Fakat zaten 265 kilometre yol yapılabilecek bir de, yani Türkiye'de 3. köprü yolu vardır herhalde ki o da zaten sürekli bir trafik var. Yani bence özellikle bizim bu yol şartlarında, yani özellikle trafikte ve büyük şehirlerde, yani aracın maksimum 250 kilometre hızı görmek oldukça tatmin edici ki zaten bu hızlara ulaşmak, bu hızlarda sürekli yani araç kullanmak fantezi tabii. Önemli olan yoluna göre, yerine göre güvenli ve dikkatli kullanmak. Bir diğer özelliği, benim aracımda özellikle bir sürü multimedya sistemi, yok işte ekranlı falan, hiçbirini istemedim öyle araçlar. Çok monolog. Bir CD'si var, radyosu var, gayet yetiyor bana. Elektronik kliması var, çok güçlü, gayet güzel. Derecesini ayarlayabiliyorsunuz. Onun dışında orta konsolu güzel, küçük bir gözü var. Çok fazla göz yok arabanın içerisinde aslında. Yani bu her Porsche review'ında, yani her Porsche testinde bahsedilir. Şu olay, vay Alman mühendisinin manyak bir olayı falan filan. Evet, güzel düşünmüşler ama Alman mühendisinin manyak bir olayı burada değil, aslında motorda ve arabanın layout'unda. Aracın spor arabaya göre en büyük artılarından birisi de bagaj. Motorun ortada olmasından dolayı önde ve arkada çok güzel, yaklaşık toplamda bir 500 litreye yakın bagajınız oluyor. Hepsini topladığınız zaman. Dikiz aynalarındaki özellikle bu ince dokunuşlar var. Aerodinamik olarak rüzgarın arasından geçeceği ince dokunuş. Bu biraz BMW'lerdeki M paketlerdeki aynalara benzetiyorum ben bunları. Özellikle eski şeyden gelen Heritage dediğimiz, yani eski Speedster'ı andıran, eski Porsche'lar, 56 Porsche'ları andıran bir yuvarlak havalandırma ızgaraları var ki araç durdukça da daha da bunun klasik olacağını düşünüyorum bu görünüş, bu layout'un. Bunun dışında Bose müzik sistemi var bu Cayman S'lerde. Fakat dediğim gibi aslında çok da radyo şey yapmıyorsunuz, yani gerek duymuyorsunuz çünkü motorun sesini dinlemek çok ayrı bir keyif. Porsche'un vazgeçilmez klasik koltukları her zaman çok iyi. Özellikle deri ve süet karışımı daha da güzel oluyor. Deriler kaydırıyor bazen, bu kaydırmıyor.
koltuk ısıtması, ıvır zıvır donanım filan istemedim. Bunlar hep aracı ağırlaştıran şeyler. Benim aracım yaklaşık 1280 kilo, 1300 kiloya yakın. 245 beygir, 5 ileri Chrono Sport modunun paketiyle birlikte gayet güzel bir kombinasyon oluşturuyor. Evet. 5'ten 3'e atıyoruz. Tamamen ses değişiyor ve araba 5000'den sonra çıldırıyor. Evet. Şu anda 205'i gördük. İnanın, gidin eve park edin. Eve çıkın. Tekrar bir sonraki seferi düşünmeye başlıyorsunuz. Çok keyifli, çok zevkli, yaşanması gereken bir araç. Bu eski Porsche tadında, tarzında maalesef artık giderek olaylar değişiyor. İşte benzin tüketimini, işte daha küçük hacimlerden daha büyük beygirler, bu piyasada haram beygir diye geçen turbo beygirleri, ki ben turbolu arabayı severim o ayrı. Yani fazla beygir göz çıkarmaz. Yani bunlar olmaya başladı. Artık Boxster ve Cayman'lar turbo, murbo, 6 silindir, cayır cayır arkanızdan bağırıyor filan, olaylar bitiyor. Yetişin. İmkanınız varsa, biliyorum kolay değil. Türkiye şartlarında özellikle. Ancak ikinci el bir temiz Cayman'ı, yani bu arabalar öyle haşat olmadan, oraya buraya düşmeden kurtarın. Bir tane alın. Ne bir modası geçer, ne miladı dolar bu arabanın. Bu araba artık o eski Porsche tadının bence son yaşanılması gereken arabalar ve yaşatan arabalar. Arkanızda gürül gürül, sırtınızda 6 silindirli motor, elinizde manuel bir şanzıman, tamamen sürüşe odaklı bir keyif aracı. Araba sizin emirlerinizi bekliyor, otomobil. Diyor ki bana, Porsche olarak her türlü viraj, tutunma, kabiliyet, performansa hazırım. Yeter ki sen bana yön ver, sen bana direction var. Her şey hazırım seninle diyor. Ve artık bu nesil arabalar tükeniyor. Bence dediğim gibi alınması ve tadılması gereken bir araç. Allah'a şükür böyle bir şey kısmet oldu. Ben aldım. Herkese de tavsiye ederim. Onun dışında arabanın artılarını ve eksilerini de konuşalım isterseniz. Ben arabanın bir eksisini göremedim. Yani yok. Ne var? Ne olabilir eksisi? Birazcık benim boyum uzun. 1.88 boyum var. Görüntü bir motosiklet kaskının vizörü gibi gözüküyor hafif, ama ben daha önce kullandığım araçlara baktığım zaman, spor kupa arabalara, özellikle bu tarz arabalarda en rahat yani en ferah iç mekan Cayman'da var. En rahat ettiğim arabalardan birisi. O konuda kendisini çok suçlayamayacağım. Çok rahat içi, koltuklar çok rahat. Dezavantajı şu: trafikte çok ilgi çekiyor. Her yerde çok ilgi çekiyor. Araç sürekli herkes döndürüp bakıyor, sanki yani 200 bin liralık araba, 150-200 bin liralık araba sanki 500 bin liralık araba muamelesi görüyor. Bu da tasarımının ve aslında bu bütün olayının güzelliğinden kaynaklanıyor. Bu bir dezavantaj. Bazıları için dezavantaj olabilir, bazıları için de avantaj. Avantajları aslında birçok şey, saydığım şeyler avantajları. Uygun fiyata, yüksek performanslı spor araç bir avantajı. Çok rahat bagaj alanı avantaj, iç alanı rahat, günlük kullanımda çok rahat, bunlar avantajı. Bu performansa sağladığı benzin tüketimi çok iyi. Onun dışında dediğim gibi aslında dış görünüş, dikkat çekme, ilgi çekme bazıları için dezavantaj, bazıları için avantaj olabilir. Özellikle bekar arkadaşlar, sizin için çok büyük avantaj olabilir. Aracın sürüş özellikleri, sürüş dinamiklerinden bahsedecek olursak, saatte 120 km hızı geçtiği zaman arkada aerodinamik veya aslında aerodinamiği birazcık bozan, yani düz gidişi bozan, fakat rüzgar direncini artırıp aracın arkasını yere basan bir kanat sistemi var. Saatte 120 geçtikten sonra kanat yükseliyor ve arkadaki downforce gücünü çok yükseltiyor. Bunu isterseniz tabii manuel olarak da açabiliyorsunuz veya manuel olarak da kapatabiliyorsunuz. O size kalmış. Fakat hızlandığı zaman gerçekten stabiliteyi çok etkileyen bir şey var. Kanat sistemi var. O güzel bir şey. Virajlarda oldukça stabil. Özellikle bende Carrera jantları var aracımda. 18 inç, arkalar 10.5 offset, önler 8.5 offset, gayet geniş tabanlı.
Önler 235 45 18. Arkalar da 265 40 18. Gayet geniş bir taban var. Aynı zamanda offsetten dolayı arka iz genişlikleri bayağı geniş. Aracın arkasının önüne doğru daralıyor. Yani arka tarafa daha geniş duruyor. Arka çaprazdan baktığınızda gerçekten keyifli bir görüntü var. Kalçalar geniş, öne doğru daralan bir görüntü var. Bu da gerçekten aslında virajdaki performansını çok iyi etkileyen bir durum var bu noktada. Amortisörler ve yaylar yükseklik olarak hem güzel, sertlik olarak dengeli. Yeri geldiğinde yol tutuş için bütün o dinamikliği ve sertliği kullanırken şehir içindeki trafikte veya tümsek geçişlerinde gayet rahat ve uyumlu. Porsche bu modelinde 70 senenin bütün uzmanlığını, bütün bilgi birikimini, bütün rafineliğini bir araçta toplamış. Fiyat performans olarak bu araç bence olması gereken, kullanılması gereken ve olabiliyorsa da saklanması gereken bir araç olarak düşünüyorum. Evet arkadaşlar, Porsche Cayman'la yaşamanın nasıl bir şey olduğunu biraz olsun hissettirebildiysem çok mutlu benim için. Kanalıma abone olmayı, beni takip etmeye devam edin. Görüşmek üzere, hoşça kalın.